BDT'nin doğmasına zemin hazırlayan sorunlar aslında psikanalizin bilimsel olarak test edilebilir olmaması, çok uzun ve maliyetli olması. Çünkü psikanaliz süreci oldukça uzun bir süreç ve gelen danışan için de bir maliyet temsil ediyor. Eş zamanlı olarak terapistin pasif, danışanın bağımlı konumda olması gibi durumlar psikanalizin dezavantajları olarak meydana gelmiştir. Ve psikanaliz insan zihninin derinliklerini anlamaya çalıştı ancak bilimsel ölçülebilirlikten uzak kaldığı için yeni yaklaşımların doğmasına zemin hazırladı. Yani psikanalizin uzun süreli olması, maliyetli olması, danışanın daha pasif bir konumda olması gibi sebeplerden dolayı bilişsel davranışçı terapinin doğmasına zemin hazırlanmış oldu. Peki bilişsel davranışçı terapi nasıl gelişti? 1950'lerin sonu ve 1960'ların başında Doktor Beck, depresyonun kişinin kendine doğru içe dönen düşmanlığın sonucu olduğunu belirten psikanalitik yaklaşımı test etmeye karar verdi. Depresif insanların rüyalarının kontrol grubundaki normal insanların rüyalarından daha fazla düşmanlık teması içereceği öngörüsüyle depresif kişilerin rüyalarını inceledi. Şaşırtıcı bir şekilde depresif kişilerin rüyalarının çok az düşmanlık teması ve daha fazla kusurlu olma, yoksunluk ve kayıp temaları içerdiğini saptadı. Yani aslında burada karşımıza ne çıkmış oluyor? Kişinin yaşadığı olayların içerisinde onları daha mutsuz kılan, daha duygusal açıdan örseleyen şeyin aslında kişinin kendilik inançları, kendiyle ilgili negatif kognisyonları yani olumsuz temel inançlarıyla bir bağlantısı olduğunu görmüş oluyoruz. Bu temaların hastaların uyanık oldukları zamanki düşünceleriyle paralellik gösterdiğini fark etti. Beck, depresif hastalarla ilgili başka çalışmalar yapmış ve bu çalışmalardan elde ettiği bulgularla depresif hastaların acı çekme ihtiyacı olduğunu savunan psikanalitik fikrin doğru olmayabileceği sonucuna varmıştır. Peki bu keşif neden önemlidir? Psikolojik sorunlarının merkezine ilk kez anlık, otomatik düşünceler yerleştirilmiştir. Bu düşünceler doğrudan gözlemlenebilir, kaydedilebilir ve değiştirilebilir. Psikoterapi süreci soyut yorumlardan çıkarak ölçülebilir ve bilimsel bir zemine taşınmıştır. Duygu ve davranışların olaylardan çok bu olayların nasıl yorumlandığıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Doktor Beck, hastaların tamamını benzer otomatik olumsuz düşünceler deneyimlediğini ve bu ikinci düşünce akışının duygularıyla yakından ilişkili olduğunu fark etmiştir. Gerçek dışı ve uyumsuz düşüncelerini tespit etme, değerlendirme ve bu düşüncelerine yanıt verme hususunda hastalarına yardım etmeye başlamıştır. Beck'in bu şekilde yardım ettiği hastalardan hızlı bir iyileşme görülmüştür. Hemen ardından Beck, Pensilvanya Üniversitesi'ndeki psikiyatri doktorlarına bu tedavi şeklini kullanmayı öğretmeye başlamıştır. Ve onlar da hastalarını bu tedavi yaklaşımına iyi yanıt verdiğini görmüşlerdir. Depresyon alanında bir otorite olan başhekim John Rush, Doktor Beck'le bir sonuç çalışması yürütmeyi tartışmıştır. Bu çalışmanın bilişsel tedavinin etkililiğini diğer doktorlara göstermek için gerekli olduğu konusunda uzlaşmışlardır. Bilişsel terapinin tarihçesi 1900'lü yılların başında psikoterapide hakim kuram Freud'un psikanalitik kuramıydı. Psikanalitik kuram gerek klinik olarak çok başarılı sonuçlar elde edilememesi, gerekse de deneysel bir temele dayanmaması nedeniyle yüzyılın ortalarından itibaren eleştirilere konu olmaya başladı. Halen daha Freud'un kuramını izlemeye devam ediyoruz tabii ki. Halen daha günümüzde psikolojinin temelini oluşturduğunu ve bu zeminden, bu kuramdan yola çıkarak başka kuramlar türediğini biliyoruz. Ama o dönemde Freud'un psikanalitik kuramı oldukça yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. 1960'lı yıllarda insanın ruhsal yapısını açıklayan alternatif bir kuram olan davranışçılık sesini duyurmaya başladı. Davranışçılık, insan davranış ve duygularını açıklamada bilimsel ilkelerin kullanılmasının ilk örneğidir. Psikanalize bir tepki olarak doğduğundan psikanalizin aksine iç yaşantıları konu etmez. Psikanaliz, insan yaşamında çocukluk çağı deneyimleriyle ilişki kurarken, bilişsel davranışçı terapi ekolü ise
kişinin iç yaşantılarından çok daha farklı bir yere odaklanır. Şimdi onlara birlikte bakıyor olacağız. Davranışçılık, bilinç dışı gibi deneysel olarak gözlenemez bir alan yerine bilimin gözlenilebilir olanı temel alması ilkesinden hareketle ruh biliminin sadece insan davranışlarını ele alması gerektiğini öne sürüyordu. Kurama göre insan davranışlarından ve fizyolojik tepkilerinden ibaretti. Zihnin sadece yaşantılara dayalı koşullanmalarının toplandığı bir yerdi. Rusya'da Pavlov, Amerika'da Torndike ve Skinner çalışmalarıyla koşullanma, pekiştirme, ödüllendirme ve cezalandırma, uyaran kontrolü gibi değişkenlerin insanın davranışlarını nasıl etkilediğini gösterdiler. İlerleyen bölümlerde bunların hepsini zaten konuşuyor olacağız. Pavlov'u, Skinner'ı tek tek deneylerinden bahsediyor olacağım sizlere. Şimdi için ise davranışçılık nedir diye bakalım birlikte. Davranışçılık nedir? Şimdi davranışçılık dediğimizde aslında psikoloji biliminin temelini oluşturan şey zaten nedir? İnsan davranışını gözlemlemek. Yani bizler terapistler olarak insanların davranışlarını gözlemlemek ve bu davranışların altında yatan ihtiyaçları tespit etmek, duygusal ihtiyaçları fark etmek ve gelen danışana da bunu fark ettirmek için varız. Dolayısıyla da davranışçılık bir terapistin, daha doğrusu psikoloji biliminin aslında temelini oluşturuyor diyebiliriz. Davranışçılık, psikolojinin konusunun gözlenebilir ve ölçülebilir davranış olması gerektiğini savunan bir yaklaşımdır. Bu görüşe göre psikoloji, bilinç, bilinç dışı, içgörü, öznel deneyim gibi doğrudan gözlenemeyen kavramlara değil, organizmanın çevresel uyaranlara verdiği tepkilere odaklanmalıdır. Bu yaklaşım insan davranışının büyük ölçüde öğrenme yoluyla şekillendiğini savunur. Yani Freud'un aksine doğuştan getirdiğimiz bazı temel güdüler yerine sonradan öğrendiğimiz deneyimlerin aslında insanın kişiliğini şekillendirdiğini savunur. Yani kişi doğuştan belirlenmiş gizemli içsel güçlerin değil, çevresiyle kurduğu ilişkilerin, maruz kaldığı uyaranların ve aldığı sonuçların ürünüdür. Bu açıdan davranışçılık psikolojide zihin yerine davranış, yorum yerine gözlem, içsel açıklama yerine öğrenme ilkeleri vurgusunu ön plana çıkarmıştır. Davranışçılığın klinik katkıları nedir? Yani davranışçılık üzerinden terapilerde ilerlediğimizde klinik alanda, klinik gözlemde ne gibi katkıları olur? Fobilerin, kaygının ve bazı davranış problemlerinin öğrenme yoluyla oluştuğunu bizlere açıklamıştır. Davranışın çevresel koşullar ve sonuçlar aracılığıyla değiştirilebileceğini göstermiştir. Psikoterapiyi daha yapılandırılmış hale getirerek kısa süreli ve teknik odaklı müdahalelerin gelişmesini sağlamıştır. Maruz bırakma, sistematik duyarsızlaştırma gibi etkili terapi tekniklerinin temelini oluşturmuştur. Tüm bu teknikleri ilerleyen modüllerde sizlerle paylaşıyor olacağım. Yani bilişsel davranışçı terapide bunu klinik alanda uygularken, terapi odasında uygularken maruz bırakma ve diğer tüm teknikleri nasıl kullandığımızı hepsinin örnekleriyle anlatıyor olacağım. Ama şu ana kadar geldiğimiz noktada ise bilmemiz gereken temel şey davranışların değiştirilebilir olduğunu, doğuştan getirdiğimiz Freud'un psikanalitik kuramında doğuştan getirdiğimizi savunduğu temel güdülerin yanı sıra asıl önemli olan şeyin insanın sonradan edindiği deneyimler, çevresiyle kurduğu ilişkiler, tüm bunların kişinin davranışlarını belirlediğini bizlere söyler davranışçılık kuramı. Peki, davranışçılığın temel varsayımları nelerdir? Birincisi, psikolojinin konusu gözlenebilir bir davranıştır. İkincisi, davranış öğrenilir. Bir diğer madde ise çevrenin belirleyici olduğu. Yani bize der ki davranışçılık, kişi bir davranışı öğrenmek istediğinde burada çevresel faktörler oldukça belirleyici bir yerdedir. Ve davranışın gözlemlenerek öğrenebilen bir şey olduğunu savunur. Bir diğer ilke ise öğrenme ilkeleri
hem insan hem hayvan için benzerdir der. Çünkü aslına baktığımızda doğadaki canlıları gözlemlediğimizde de bize ne kadar çok şey anlatıyorlar. Yani bugün bir ormana gittiğinizde orada hayvanlar arasında, orada da toplu yaşayan hayvanlar arasında da bir nizam var. Dolayısıyla da oradaki hayvanların davranışlarını gözlemlediğinizde aslında davranışın öğrenilebilir bir şey olduğunu hem insanlar için hem de hayvanlar için benzer bir anlam taşıdığını söyleyebiliriz. Beşinci ve son olarak davranış değiştirilebilir. Görüşmek üzere. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi.